Merhabalar. Bugünkü konumuz orgazm nedir, nasıl olunur? Orgazm, psikolojik ve fiziksel uyarılmanın neticesinde ortaya çıkan hazın doruk noktası olarak tanımlanır. Orgazmın kişiden kişiye tabii değişen bir tanımı vardır. Bazı insanlar senelerce orgazm olduğunu sanıp olmadığını anlayabilirler belli bir aşamadan sonra. Ya da orgazm olduğu halde acaba oluyor muyum, olmuyor muyum diye kafasında soru işareti olan kişiler de çok fazladır. Şimdi orgazmı ben fiziksel kriterlerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi orgazm için öncelikle tabii ki kadında en çok beyinden başlayan bir cinsel uyarılma basamağı gerekiyor. Cinsel uyarılmayı tetikleyen bir sürü şey var. Bu sadece dokunsal olmuyor. İşte penisin ya da bir elin genital bölgeye dokunması değil cinsel uyarılmayı sağlayan tek şey. Görsel uyaranlar, işitsel uyaranlar, yani bir kadına söyleyeceğiniz tatlı sözler, kadının vücudundaki erojen bölgelerin uyarılması, bazı kokular kadınları cinsel ilişkiye, cinsel uyarılmaya hazırlayabilir. Örneğin kadınlarda yılan kokusunun cinsel uyarılmayı çok artırdığı söylenir. Erkeklerde de cedarwood diye geçen bu sandal ağacı kokuları cinsel uyarılmayı ve libidoyu artıran kokulardır. Bunlarla başlayan cinsel uyarılma sonrasında kadında vajinal bölgede hafif bir ıslanma olur. Yine aynı tepkiler dahilinde dış dudaklarda bir miktar şişme, kabarıklaşma meydana gelir. Bunlar kadının cinsel uyarıldığını gösteren belirtilerdir. Cinsel uyarılma arttıkça ön sevişme başladı diyelim. Dokunsal uyarılarla birlikte kadının cinsel uyarılması yükseldi. Kadın vücudunda bazı değişiklikler hisseder. Ufak vajinal ve anal bölgede kasılmalar hissedilir. Yine klitoriste kabarma, aynı erkeğin penisinin sertleşmesi gibi sertleşme görülür. Genital bölgede ıslanma artar. Genital bölgenin girişindeki Bartholin bezleri dediğimiz bezlerden yoğun miktarda sıvı salgılanır. Bu cinsel birleşmeyi kolaylaştırmak için çok önemli bir faktördür. Bartholin bezinde problemi olan kadınlarda bu bezden salgı azaldığı için bazen kuruluk şikayeti bile olabiliyor. Cinsel birleşme başladıktan sonra hem kadında hem erkekte pelvik bölgede ritmik kasılmalar olur. Şimdi kadınlar cinsel birleşmede çok gevşemenin olumlu bir şey olduğunu bazen sanırlar. Ama aslında cinsel haz aldıkça biz vajinamız ritmik olarak kasılma gösterir. Cinsel hazın doruğa ulaştığı noktada da kadınların yaşadığı fiziksel belirtiler şöyle açıklanabilir. Genelde 3-15 saniye süren yaklaşık işte 3-10 arası belirgin pelvik kasılma. Bu kadın vajinasının kasılıp açılması olarak hisseder. Yine vajinal orgazm yaşıyorsa eğer G noktasından ve vajinanın duyarlı alanlarından kalkan sinir uyarıları beyne iletilir ve kadın çok yüksek bir haz ve kasılma sonrası belirgin bir gevşeme ve rahatlama yaşar. Orgazm kısaca böyle anlatılabilir. Erkeklerde de benzer belirtiler yaşanır ama hani erkeklerin uyarılmasında penis sertleşir. Kadınlardaki gibi bir ıslanma değil de hafif bir önden sıvı gelmesi söz konusu olur. Erkekler boşalmayla orgazm yaşarlar. Kadınların hepsinde bu boşalmayı görmeyiz. Bazı kadınlarda bu skürtizm dediğimiz boşalma, yani bir sıvı salgılanması da orgazmla birlikte ortaya çıkabilir. Ama bu her kadında olmak zorunda değil. Yani bu yok diye ben orgazm olmuyor muyum acaba gibi bir sanrıya kapılmayın. Dediğim belirtileri yaşıyorsanız ve ilişki sonrası çok yüksek bir cinsel haz sonrası belirgin bir gevşeme ve rahatlama hissediyorsanız orgazm yaşıyorsunuzdur.